Herkese merhabalar, ben Mustafa. Bu videoda Mendix Domain Model Entity içerisinde bulunan Event Handler konusunu işleyeceğiz. Ben bu konuyu Mendix 10.15 üzerinden anlatıyorum. Ben basit bir uygulama oluşturdum ve iki tane entity oluşturarak üzerinden anlatacağım. Şimdi burada Students'a giriyorum. Students'a girdikten sonra Event Handler tabine tıklayıp burada New tıklıyorum. Evet. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir pop-up pencere açılacak. Burada hemen şeyleri kısaca açıklayayım. Moment buradaki eventin bu işlem yapılmadan önce yapılacağını belirtir. After'da yapıldıktan sonra olacağını belirtir. Create bir entity'nin bir object'in create edilmesini ifade eder ama bunu database'e gönderme anlamında değil, sadece create işlemi. Commit de database'e gönderme öncesi ve sonrası buraya göre. Delete'de silme işlemi, rollback'te geri alma işlemi. Ama en sık kullanılan commit'tir. Zaten farkındaysanız new dediğimde otomatik olarak açılan, evet, otomatik açılan kısım commit'tir. Şurada zaten açıklamalara baktığınızda şöyle gelelim. Şurada bir liste var. Bu listede, pardon, Event Handler kısmında, bu listede hangi işlemde neler kullanacağını belirtiyor. Yani before create yaptığınızda parametre kullanamazsınız ama sonuç boolean olması lazım. Yani result'ın boolean olması lazım. After yaptığınızda mesela result boolean değil ama parametre kullanmanız gerekiyor. Şurayı kısaca özetleyeyim. Yes ve boolean'lar sadece before'larda kullanılıyor. After'larda boolean kullanılmıyor. Şimdi bunları tek tek bakalım. Zaten hani bu kurala uymadığı zaman zaten hata alıyorsunuz. O yüzden çok problem yok. Şimdi bir tane, evet, bu örneğe geçmeden önce şuradan şöyle yapayım. Şunlara bir sayfa oluşturalım. Evet. Şuradan şunu alayım. Çok şey yapmadan şurada dursun. Şurayı silelim. Evet. Şimdi tekrar buraya gelip evet, öncelikle şunu aslında şununla şunun arasındaki şeyi anlatmak istiyorum. Zaten diğerleri biraz daha belirgin. Yani bu daha anlaşılır. Şu belki karıştırılabilir. Şimdi create için örnek yapayım. Hmm, Microfold desem yeter. Şimdi buna isim vermeyeceğim. Tamamdır. OK dedim. Buraya geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi true false çünkü before. Şimdi before olduğu için burada parametre kullanamam. Çünkü zaten ortada bir şey yok şu anda. Bir object, herhangi bir şey yok mesela. Student desem bile hata alacağım. Çünkü ortada bir herhangi bir şey yok. Yani daha oluşmamış before dediğim için. Ama şöyle yapayım bunu. After dediğim için bakın hata kalkacak. Niye? Çünkü artık bir create, bir object, ortada bir object var. Ama before'da yok. Şimdi before'dan devam edeyim. OK dedim. Buraya gelelim. Pardon. Macroflow'a gelelim. Bunu kaldıralım. Tamamdır. Şimdi burada nasıl bir şey yapalım? Yani aslında buradaki senaryo çok mantıklı olmayacak ama yine de bir örnekleme yapalım. Burada mevcut oluşturacağınız students ile ilgili hiçbir şey yapamam. Çünkü ortada bir oluşturulmuş bir object yok. O sebeple ben bununla school'la ilgili bir işlem yapacağım ya da artık tabi senaryonuza göre farklı entity'lerle işlemimizi yapabilirsiniz. Buradan ben retrieve diyorum. Şöyle yapayım. School diyeyim. Örnek veriyorum, burada bir şeyi filtreledim. Ne diyelim mesela? Ya, bu senaryoya göre değişir. Tabii ki şöyle yapayım. Example diyeyim buna ben. Example bilmem neleri filtreledim. İşte şöyle bir kayıt aldım. Ondan sonra açıyorum. Buraya geldim. School
eşittir empty dedim. Boşsa şuradan create oluştur. Hemen ne yapacağız? School'dan. Yine school. Student'la ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Şuna da title'a da yine şöyle example diyeyim. Example tamamdır. Ne oldu? Buradan bu oluştu. Buraya da böyle yaptığım zaman bunu da false yapayım. Burayla ilgili bir şey göstereceğim. False. Hemen. Tamamdır. Burası true dönüyor. Burası false dönüyor. Hemen bir örneğimize bakalım. Şimdi bu ilk defa olduğu için şunu evet yes without events diyorum. Evet vweb diyelim buradan. Buradan school diye bir tane örnek oluşturayım. Ama yok school değil bunu student'tan oluşturacaktım. Şuradan student diyeyim. Şuradan new students dediğimde atıyorum ne? Met. Aslan. Şimdi bunları boş bırakıyorum. Bakın gördünüz mü? Burada otomatik olarak example adında bir e, şey oluştu. Object kayıt oluştu. Hemen bunu şöyle save yapayım. Evet, burada gördüğünüz gibi oluştu. Bu oto. Bu hangi aşamada oluştu? Önemli olan bu. Ben buraya bastığımda evet, şimdi hata verdi. Evet, bunun da sebebini göstereceğim. Ben buraya create ettiğimde yani o sayfa hemen açılmadan önce bu oluştu. Şimdi bu hatanın sebebini göstereyim. Bu hatanın sebebi burası false olduğu için. Çünkü buradan artık example diye bir okul adımımız var ya. Okul adımız olduğu için ne yaptı? Döngü buraya döndü. Şimdi böyle bir senaryoda burayı da true yaparsam ne olacak? Hata almayacağım. Hata almadan devam edeceğim. Yani şöyle evet gördüğünüz gibi hata almadım. Ama ne yaptı? Example ikinci bir kayıt oluşturmadı. Yani bu zaten var dedi. Evet. Şimdi e, tekrar gelelim. Evet buraya. Şimdi de bunun after olanına bakalım. Hemen nasıl oluyor? Buraya after dediğimizde hemen hata alacağız. Hemen bu hatayı niye aldık? Şimdi parametre istiyor. Çünkü artık bir object oluştu. Bir create işlemi oluştu. Yani create işleminin oluşması database'e gönderilmesi anlamına gelmiyor. Sadece oluştu. Şimdi students alabilirim burada. Burada nasıl bir örnek yapabiliriz? Evet, şu true false'a da gerek yok artık. Çünkü şöyle yapalım. Tamamdır. Burada şu şekilde yani örnek olsun diye buradan değil pardon şuraya şu şekilde yapalım. Buraya ilişkilerini verelim buraya da. Var ya şuradan şöyle yapalım. Change yapalım şunu. Change object. Yanlış oldu. Şurayı change object ne alacaktık? Evet students alacaktık. Buradan da evet şu şekilde otomatik olarak ilişki versin. Hatta şuradan da şunu alalım. Şuraya koyalım. Buradan da olduğu zaman şöyle buna ilişki versin. Evet böyle bir senaryo. Tamam. Bu da after olduktan sonra yani create olduktan sonra otomatik olarak bu işlem gerçekleşecek. Hemen bakalım. Web diyelim. Buradan yine Students'a gelip bir tane evet gördüğünüz gibi example daha önce olduğu için burada example otomatik olarak hemen ilişkilendirdi. Şimdi şurada hemen şunu değiştireyim. Şuraya. Şunu değiştireyim. Buna ne yapalım? School Atatürk Lisesi diyeyim. Bunu bulamayacak. Okay. Şuraya da şöyle ismini değiştirelim şeyin. Hemen bunu bir run yapıp çalıştıralım. Bu sefer de döngü buradan dönecek.
Okey. Yeni kayıt diyelim. Evet, gördüğünüz gibi Atatürk Lisesi'ni oluşturdu ve ilişkilendirdi. Bundan sonra işleme buradan devam ediyor. Bu da create işlemi olduktan sonra. Şimdi 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 diğerlerine geçelim. Buradan şey yapıp bir de commit anlatayım. Commit'te en çok kullanılanlardan biri bu. Before hemen. Yani kayıt, şimdi burada sayfa açıldı. Kayıt işlemi oldu ama ne gerçekleşmedi? Şimdi burada parametre kullanabiliyoruz. Niye? Zaten bir mevcut kayıt üzerinden gideceğiz. Mesela şu şekilde hemen şunları bir iptal edeyim. Mevcut bir kayıt üzerinden gideceğiz. Şöyle yapayım. Buraya gelip change diyeyim ama ne olacak? Sonuç true false olması lazım. Şuraya true yapalım. Neden olmadı? Evet, şuraya gelelim. Change object diyelim. Şurada students'a gelip şurada full name'i şöyle yapalım. Students first name artı şöyle boşluk bırak artı ne yapacağız? Last name. Evet. Şimdi burada commit etmeme gerek yok. Çünkü neden? Zaten Save tuşuna bastığımızda hani kaydetmek için gönderdiğimizde sistem bunu kaydetmeden önce hemen bu işlemi yapacak. Ondan sonra database'e gönderecek. Hemen bir run yapıp bakalım. Bir web diyelim. Tutunsa gelelim. Hemen. Mustafa Aslan. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir işlem gerçekleşmedi. Çünkü işlemi ben commit etmedim. Şu anda bir object create edildi ama herhangi bir database'e gönderme yok. Şimdi ben bunu save dediğimde database'e gönderecek. Yani bu şeyim artık commit edilecek. Database'e kaydedilmiş olacak. Şimdi bu full name ben buraya bastıktan database'e göndermeden hemen önce. Evet, gördüğünüz gibi şurayı bir sileyim bir öncekine. Hemen önce gerçekleşti. After ne oluyor? After'da database'e gönderdikten sonra, hani bu database'e gönderdikten sonra genelde işte o oluşturulan kayıtla ilgili daha farklı işlemlerin yapılması ile ilgili daha çok kullanılır. Şöyle yapalım yine. After diyelim, OK diyelim. Şimdi buraya gelelim. Şimdi zannedersem buna gerek yok artık. Evet. Şimdi buna da gerek yok. Burada ne yapalım? Burada da şimdi retrieve deyip örnek veriyorum. İlişkili, hani şimdi kaydı oluşturdum ya, bununla ilişkili bana sukulu getir. Burada da işte atıyorum change object diyelim. Sukul diyeyim. Şuradan da neyi değiştirsin? Title'ı değiştirsin. Change yapıyorum sadece. Tamam. Şunu yok, şöyle yapalım. Anadolu Lisesi yazayım. Anadolu Lisesi. Tamam dedim. Şimdi bunu burada commit etmem gerekiyor ayrıca. Ama yes without event diyorum şuradan. Şimdi run diyeceğim. Şimdi bir web diyelim. Şunları kapatayım. Birden fazla açtım. Şimdi Students'a geleyim. Şunu bir sileyim. Yeni bir şey oluşturayım. İşte Mustafa Aslan dedim. Burada da nedir? Example'a bir ilişki vereyim. Şimdi burada normalde example bu şekilde. Şimdi ben bunu save dediğimde kayıt işleminden sonra ne olacak? Bunun değişmesi gerekiyor. Example'ın Anadolu Lisesi olması gerekiyor. Save dedim. Şimdi buraya gelelim. School'a bakalım. Evet, gördüğünüz gibi burası Anadolu Lisesi olarak değişti example'ımız. Evet, şimdi buraya bir değinmek istiyorum. Şu şekilde. Şimdi create ile after şey arasında bir yakınlık var işlem olarak. Dilek zaten bellidir.
silmeden önce bu işlemi yap. Sildikten sonra işte bu macroflow buradaki işlemi yap. Rollback'te geri alma işlemi. Özellikle entegrasyonları rollback'i çok kullanırız. Hani nedir? Yaptığın işlemi geri alırsın. Ama işte macroflow'unuzda veya da işte sayfayı cancel dediğinizde de bir rollback'tir. Örnek veriyorum. Sayfayı da işlemler yaptınız ve commit edilen işlemler var. Ama bunun da işte nedir? Sonradan vazgeçtiniz. Save demeyeceksiniz ama cancel'a bastığınızda rollback işlemini gerçekleştirdiğinizde veya da macroflow'da commit edilen o işlemleri geri almak için buradaki senaryoyla o senaryoya uygun bir macroflow'da işlemlerinizi geri alabilirsiniz. Bu şekilde ama dediğim gibi en sık kullanılan aslında budur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere.